Burada nasıl peki? Memnun musun? Hayat nasıl? İyi, rahat. Ama Türkiye'ye göçüp gitmek istiyoruz. Gitmek istiyor musun Türkiye'ye? Neden? Memleket. Kırım için çok önemli bir noktaymış. Bu sebeple burayı ele geçirdiğinde Osmanlı Karadeniz'in de hakimiyetini sağlamış. Birinci Petro gelmiş, almış ve buralar Rus hakimiyetine girmiş. Evliya Çelebi de ziyaret etmiş 17. yüzyılda ve burayla ilgili şunları söylemiş. Türkiye'ye bir merhaba der misin Mustafa? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamet emiye. Amcaya selamet. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi otelden yola çıkıyorum. Önce otobüs terminaline gideceğim. Sonra da Azak Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Burada bu otelde kalıyorum arkadaşlar. Güzel bir otel. Şöyle bakın. Şehir merkezinde. Yeniden günaydın. Şimdi dışarıda otobüs durağı var. Oraya gideceğim. Otelimizde güzel restoranı, barı, kulübü falan her şeyi var. Şöyle de bir lobisi var. Güzel yani, genel olarak memnunum arkadaşlar. Yeri güzel, merkezi güzel, tesis güzel, odalar iyi. İşte barı, restoran, her şeyi var. Dışarıdan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Evet. Rostov'dayız. Biliyorsunuz belli bir süreden beri buradayız. Şimdi arkadaşlar önce otobüs terminaline gideceğim. Oradan da Azak Kalesi'ne gideceğim. Osmanlı tarihi, Türk tarihi ve tabii ki Rus tarihi ve bu bölgenin tarihi için çok önemli bir yer ve farklı bir yer. Orayı da gelmişken bir ziyaret etmek istiyorum. Şu anda da Rostov'un en merkezi caddesinin üstündeyiz. Balşaya Sadovaya Caddesi. Burası da. Bu arada bu şehirde efsane güzel binalar var. Şurası da yine, arkadaki de başka bir otel. Arkadaşlar, Azak otobüsünün kalkacağı durağa geldim. Bakalım. Tabi burada şimdi her saat yoktur. Var mı yok mu ona bir bakalım. Otobüsü ya da minibüsü, marşrutka neyse onu bulmaya çalışacağım. Şöyle, burası bilet kasası. Bilet kasası, bakalım var mı? Türkiye'ye bile otobüs mü var burada? Arkadaşlar, Azov Rostov yazıyor, bakalım. Şurası. Здравствуйте. Azov da вот это. Öndekiymiş. Ona gideyim, bu. Gidiyor, evet, bu da Azov Rostov. Ona çıktık arkadaşlar şimdi. Azov'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik yol ve birazdan varacağız. Arkadaşlar, Azov'a vardık. Çok güzel bir hava var bu arada. Bugün Rostov'da da hava güzeldi. Burada da güzel.
Yani şu bilgileri söyleyeyim. Rostov otobüs terminalinden kalkıyor otobüsler. Her 10 dakikada bir kalkıyormuş hafta içi Azov'a gelen. Ve hafta sonu olduğu için şu an bugün cumartesi, her yarım saatte bir kalkıyormuş. Geri dönüş de yine aynı şekilde. Arkadaşlar Azov'a geldik. Azov, Rostov-na-Don şehrinin ilçelerinden bir tanesi. Ve burada bizim Türkiye'de, Türkçe tarihte, Türk tarihinde, Osmanlı tarihinde Azak Kalesi olarak bildiğimiz kale, yani Azov Kalesi Rusya'da da burada yer alıyor. Şimdi onu ziyaret etmeye geldim ve tabi şehri de size göstereceğim. Şöyle bakın, işin aslı burası bir ilçe ama büyük bir ilçe. Bayağı kalabalık bir nüfusu var. Arkadaşlar burası Rostov Oblast'ında bulunan bir şehir. Yani ilçesi dedim ama aslında ilçesi değilmiş. Burası yine Rostov bölgesinde bulunan şehir diyebiliriz. Çünkü nüfusu da bayağı kalabalık. Yani 80 binin üstünde insan yaşıyor sevgili arkadaşlar burada ve tabi tarihi de aslında belki de Rostov kentinden, belki de değil Rostov kentinden daha da eski olan bir şehir. Hemen böyle şehrin merkezinde, meydanda 1. Piotr, yani Çılgın Petro, Deli Petro olarak bilinen Petro. Deli Petro tabi 1696 yılında burayı Osmanlılardan alan Rus imparatoru. O yüzden onun resimleri ve heykelleri birçok yerde var. Yukarıda 1822 yazıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz binada Azov'un müzesi. Vaktimiz kalırsa orayı da ziyaret etmek isterim. Evet, şimdi kaleye doğru şöyle gidelim. 1. Petr'in resmi. Burada da mesafeleri yazıyor. Gidebileceğiniz yerlerin mesafeleri. Şimdi kale 600 metre ilerideymiş. Evet. Şehirde arkadaşlar tabii ki haliyle Ruslar %85 oranında ve diğer geri kalan kısımları ise Ermeniler, Ukraynalılar, Kazaklar, Kalmuklar ve diğer etnik gruplar oluşturuyor. Şehir bayağı büyük, tarihi. Oteller falan da var, bakın şöyle büyük binalar şu tarafta da. Arkadaşlar şimdi Don Nehri'ne doğru yürüyorum ve tabi size bu arada biraz Azov'un tarihinden bahsedeyim. Arkadaşlar burada tabi antik dönemden itibaren yaşam başlamış. Yani çok eski çağlardan itibaren o dönemlerde ismine Tana diyorlarmış. Ve tabi Tanais diye de bir semt var burada. Bu da Lenin heykeli bu arada. Şöyle şurada bir gözetleme kulesi var. Oraya doğru gideyim. 71 yılında ise Osmanlı Fatih Sultan Mehmet zamanında burayı, Azov'u yani Türkçe ismiyle Azak'ı kontrol altına almış, ele geçirmiş. Ve tabi burası tam Karadeniz, yani Don Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yer. O yüzden tarih boyunca hep önemli bir yer olmuş. Özellikle Karadeniz'in kontrolü ve Kırım için çok önemli bir noktaymış. Bu sebeple burayı ele geçirdiğinde Osmanlı Karadeniz'in de hakimiyetini sağlamış, işin aslı bu taraftan. Evet arkadaşlar, burası Don Nehri. Don Nehri'ni görüyorsunuz karşıda. Ve tabi Don Nehri çok uzun bir ırmak. Yaklaşık 1950 kilometre uzunluğunda. Moskova'ya 200 kilometre mesafedeki, Moskova'nın 200 kilometre güneyindeki
Tula Oblast'ından doğuyor. Yani Tula bölgesinden doğuyor ve burada görmüş olduğunuz bölgede Azov Denizi'ne, Azak Denizi'ne, yani diğer bir tabirle Karadeniz'e dökülüyor arkadaşlar. Ve şimdi o noktaya geldik. Aşağıda yine şeyler var. Bir köprü var. O tarafa doğru insanlar gidiyor. Oraya gideceğim ve bakalım, kaleyi göremiyorum hala. Kaleyi bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar, nehrin üstüne geldim. Don Irmağı üstündeyiz şu an tam olarak. Hala biraz kar ve buz var nehrin üstünde. Bakın şöyle. Evet, halen buzlar tam erimemiş. 17. ve 18. yüzyıllarda ise bu şehir ve tabii ki kale, Azak Kalesi, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında sürekli el değiştirmiş. 1637 yılında Don ve Zaporok Kazakları, yani Zaporoje Kazakları tarafından burası ele geçirilmiş. 1642 yılında Osmanlı kontrolüne geri dönmüş. 1696 yılında Rus Çarı Büyük Petro tarafından burası ele geçirilmiş tekrardan. 1711 Prut Savaşı'yla da, Prut Seferi'yle Osmanlı kontrolüne geri dönmüş. Fakat 1739 yılındaki Belgrad Anlaşması'yla da tamamıyla artık Rus hakimiyetine girmiş. Tabi aynı tarihlerde Rostov kenti de artık yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Ticari ve bir kültürel merkez haline dönmüş. Bu sebeple arkadaşlar buranın önemi de yavaş yavaş o tarihten itibaren artık daha ikinci plana düşmüş. Böyle bir su pınarı yazıyor burada, var. Bayağı bir turistler de gelmişler arkadaşlar. Ve az önce birileriyle konuştum. İrkutsk'tan gelmişler. Baykal Gölü yakınından yani. Arkadaşlar, burada bir abimizle karşılaştım. Kendisi Ağızka Türk'ü. Sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Merhaba abi. Merhaba. İsminiz neydi? İsa. İsa abi. Çok memnun oldum. Ağızka Türk'üsünüz. Evet. Evet. Nerede? Burada mı yaşıyorsun abi? Biraz kendinden. Rostov'da. Rostov'da yaşıyorsun. Rostov'da yaşıyorduk. Hı Evet. hı. İki oğlumdur. Musa. İki oğul. Mustafa. Musa ile Mustafa Gel oğulları. oğlum. Mustafa'm. Mustafa. Gel hele babam gel. Türkiye'ye bir merhaba der misin Mustafa? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamet emiye. Amcaya selamet. Aleyküm selam. Erzincan'a götürüp getirdim. Erzincan'a mı gidiyorsunuz Türkiye'de? Orada akrabalarınız var değil mi? Orada var, Bursa'da var çok. Bursa'da var. Evet. Hı hı. İşte eğlenmeye geldik bugün. Geziyorsun, güzel. Burada nasıl peki? Memnun musun? Hayat nasıl? İyi, rahat. Ama Türkiye'ye köçüp getirmek istiyoruz. Gitmek istiyor musun Türkiye'ye? Neden? Memleket. Memleket değil mi? Yani Vatan. burada yabancısın. Ne kadar yaşasan Ne da, kadar yaşasan da yabancısın. Ne kadar diyorsun. yaşasan da yabancısın. Yani yüzüne bir şey demiyorlar ama içinden şey yapıyorlar. Öyle mi? Öyledir. Anladım. Tamam abi, çok memnun oldum. Gerçekten İsa abiyle görüştüğüme çok sevindim. Yani güzel de bir şey söyledi. Her zaman insanın kendi vatanı gibisi de yok yani. Evet, kaleye doğru gidiyorum arkadaşlar şimdi. Bakalım. Krepas дальше, да? Спасибо. Baya büyük şehir burası. Arkadaşlar, otel ve kaleye geldik. Kalenin surları. Bakalım giriş ücretli mi değil mi? Ona bakayım. Burada yine 1. Peter'in şehri alışının bir kabartması var. 20
Temmuz 1696 yılı yazıyor. Kasada şu tarafta. Şuradan gireceğiz galiba. Arkadaşlar şimdi kalenin içine gireceğim. Tabi burada her yerde şu an anıtlar var. Mesela bu Sovyetler Birliği zamanından kalma bir anıt. Prigorya İliça Miroshnichenko. Evet, kendisi bir Sovyetler Birliği'nde yazarmış kendisi. Bu kale Azak Denizi'nin, yani Don Nehri'nin tam Azak Denizi'ne döküldüğü noktaya çok yakın bir yerde kurulmuş. Tabi burası bahçesi ve asıl kale şu yukarıda tepenin üstünde. Şimdi oraya biletle giriliyor. Oraya gireceğim. Bu da yine 2. Dünya Savaşı'nda kahramanlık gösteren Don kazaklarıyla ilgili bir anıt. Kale bahçesinde de tabi halen tarihi ve askeri eserler, böyle kalıntılar var. Evet, biletimi de kasadan alayım. Kasa yanda diyor. Şu tarafta galiba. İçerisi burada. Evet, şuradan biletinizi alıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, müzenin girişi sadece 50 ruble, yani yarım dolar. Evet, burada da böyle bir Ortodoks haccı var. Evet, giriş burası. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar, burası Azak Kalesi. Rusçası Krepast Azov. Gördüğünüz gibi Don Nehri ve şurası da Azak Denizi, Azov Denizi. Tam onun bulunduğu noktada şuradayız şu an. Ya da özür diliyorum, şuradayız. 1. noktadayız. Bu kalenin olduğu yerde tabii çok eski çağlardan itibaren hep yine benzer şekilde bir kale varmış. Ve buranın ilk ismi Tana olarak isimlendirilmiş. 1395 yılında Timur tarafından burası yıkıldıktan sonra Cenevizliler tarafından tekrar inşa edilmiş arkadaşlar. Ve 1471 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiş ve Osmanlı Türk toprağı haline getirilmiş bu Azak Kalesi. Tabi bu tarihten sonra artık özellikle Osmanlı döneminin, yani 16. 17. yüzyılda gerilemeye başlamasından sonra ise Osmanlı ve Ruslar arasında birçok kez el değiştirmiş. Az önce zaten anlattım şehrin tarihinde. O zamanlar şehir demek kale demek olduğu için bu şekilde el değiştirmiş ve günümüzde artık önemini yitirmiş. Sadece bir turistik nokta, tarihi nokta olarak seyahat ediliyor, ziyaret ediliyor. Toplar 18. yüzyıldan diyor. Yani 1700'lü yıllar arkadaşlar. Tabi 1696 yılında şehri ele geçirmiş demiştim Deli Petro. Ve ardından 1711 yılında Prut Savaşı sonrası Osmanlılar tekrar bu kaleyi ele geçiriyorlar. Ve 1739 yılında artık Belgrad Anlaşması'yla da bu kale ve şehir artık tamamen Rus hakimiyetine giriyor. Önemi ise arkadaşlar buranın, tabi kale gördüğünüz gibi Don Nehri, Rostov şu an şu tarafta. Burası Azak Denizi'nin olduğu taraf. Yani şu taraf Azak Denizi'nin olduğu taraf. Bu tarafta çok kritik bir noktada yer alıyor. O dönem için hem Rus İmparatorluğu hem de Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir yer. Çünkü hem Azak Denizi'nin hem de Karadeniz'in kontrolünü
eline geçirmiş oluyor burayı alan. O yüzden çok önemli. Tabi Peter ilk seferinde birkaç kez burayı almayı denemiş. İlkinde sadece gördüğünüz kara tarafından kaleye hücum etmiş. Fakat daha sonra ise başarılı olamamış ve daha sonrasında ise görmüş olduğunuz bu tarafta Azak Denizi tarafından da kaleyi kuşatmış ve 20 Haziran 1696 yılında almış. Arkadaşlar yalnız göz alabildiğine Bozkır Step. Bakar mısınız? Şuradan şu an Rostov'u görüyorum. Biraz ileride. Burada fark ediliyor mu bilmiyorum ama neredeyse baksam Moskova'yı görecek gibi hissediyorum ya. Arkadaşlar kalenin güzel de bir manzarası var ve burayı Evliya Çelebi de ziyaret etmiş 17. yüzyılda ve burayla ilgili şunları söylemiş. Kaleyi tarif etmiş daha doğrusu. 4 köşeli ve 4000 adımdan oluşan bir kale demiş. Burası için 3 bölümden oluştuğunu söylemiş ve bu bölümler Frankhisar'ı Venediklilere ait olanmış. Ortahisar Cenevizlilere ait olan ve Toprak Kalesi de Tatar akıncılarının yaşamış olduğu kaleymiş. Bulunduğumuz kale burası. Bir zamanlar arkadaşlar Osmanlı'nın Karadeniz'i kontrol ettiği yer olan Azov Kalesi yıldız planlı yapılmış. Şu an bu kadar bir yer ve zaten az önce de söylemiştim, Rostov'un kurulmasıyla birlikte de artık şehrin ve kalenin önemi azalmış. Bugün, sadece bugün gelip gezebileceğiniz, görebileceğiniz bir tarihi sit alanına dönmüş. Evet, şimdi müzeye doğru gideceğim. Orada da sanırım birkaç Osmanlı Türk eserleri var. Tabii bu bölümde Osmanlı ve Türk izlerini takip etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Rostov'daki ve Azov'daki. Evet. Gidelim bakalım müzeye. Kalenin yanında böyle restoranlar ve kafeler de var arkadaşlar. Yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz ve otel de var, zaten göstermiştim. Arkadaşlar gerçekten de sıcak bir hava var. Yani bir anda bahar geldi diyebiliriz. Bu arada baksanıza, binalar ne kadar güzel. Böyle şehirlerde de gerçekten gezmesini de seviyorum. Yine bir Avrupa'yı havası da var buranın yani. Evet, şöyle müze şu tarafta. Müzeye gidelim. Evet, şu kırmızı bina müze arkadaşlar. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Müze. Müzenin girişi burası arkadaşlar. Evet, müze salıyla pazar günleri 10 ve 6 arasında açıkmış. Girelim. Evet. Здравствуйте. Müzeye girdim arkadaşlar. Bu bölgede bulunan herhalde bir dinozor iskeleti bu. Bu ne iskeleti? Yani bir hayvan iskeleti ama evet. Gezelim bakalım müzeyi şimdi. Arkadaşlar burada İskitler, Sarmatlar, Kimerler, her şey, herkes yaşamış yani bu bölgelerde. Varın düşünün artık, yaşam ne kadar eski zamanlardan beri var bu bölgede. Arkadaşlar burası 22 milyon yıl önce bu bölgenin haritası. Şu yukarıda Voronezh yazıyor. Volgograd sağda.
Rostov-na-Donu, Azov. Ortada görüyorsunuz. 22 milyon yıl önce. Baksanıza. Müzenin birinci katı eski çağ ve antik çağa ait. Burası step mamutlarının iskeletleri. Evet arkadaşlar, bölgede bulunan kurganlar nasıl gömdükleri ve aslında burada oradan çıkartılan eserler ve iskeletler ve tabii ki kullandıkları eşyalar, araçlar, gereçler kurganda da bu şekilde yatıyor. Bakın bunlar İskitler. İskitlerde bir Türk topluluğu artık kanıtlandı genetik bilimiyle beraber. Ve tabi bakın o zamanlarda televizyon, video, sinema bir şey olmadığı için bütün her şeyi böyle levhanın üstüne işlemişler. O günkü artık günlük yaşam ya da saray hayatı neyse. Evet arkadaşlar, bu müzede Türk tarihine ilişkin birçok şey var. Mesela şu kumandan heykeli diye geçiyor. Hazarlar, Bulgarlar. Yani bunların hepsiyle alakalı eserler var bu müzede. Üç boyutlu bir o zamanki çömlekçi mahallesi. Arkadaşlar, Osmanlı tarihiyle ilgili olan bölmede geldik. Şurası yanılmıyorsam Osmanlı'nın beylik olduğu dönemde, bakın şurada ki harita o zamanki, şurada Altın Orda yazıyor, Zalatay Orda, Rus Hanlığı ve diğer ülkeler. Şimdi biraz buraya göz atmak istiyorum. Mesela bakın burada dönemin kıyafetleri var. Bizim burada Yeniçeri kıyafetlerimiz var mesela. Bakın. Bu herhalde sultan veya hanın kıyafeti. Bu da Yeniçeri asker kıyafeti. Evet bakın. Azak Kalesi'ndeki o dönemki askerlerden Yeniçeri kıyafetiyle ve onların kullandığı silahlar, kılıçlar, halılar, kilimler hepsi burada sergileniyor. Bu da sultanın veya o zamanki hanın bulunduğu yer. O dönemki usturalar, hançerler, kılıçlar. Gerçekten yani bu müze beklediğimden çok daha fazla dolu bir müze çıktı, biliyor musunuz? Evet, kalenin görsel tarihini anlatan da bir virtual rehber var. Yani görsel rehber var. Buradan da ekrandan seçiyorsunuz oradan. Buradan izliyorsunuz. Evet. Это крепость, да? Да, это турецкая крепость. Турец. То есть наша дом. Aha, işte Türk kalesi buymuş o zamanki. Bakın ve tabii şu an az önce gezdiğimiz yer o kadar kalmış. Burası 16. 17. yüzyıl Türk holü. Şurası da yine Türk, bizim Osmanlı'nın yaptığı kuleler. Don Nehri'ni korumak için gelen saldırılardan. Evet. Böyle 16. yüzyıldaki, çok özür diliyorum, 17. yüzyıldaki hayatı gösteren hol, eşyalarının falan olduğu yer burası. Kaleyi de şöyle son kez göstereyim yine. Rus tarafına geçtik. Yani burası da 1. Piotr Deli Petro'nun olduğu, yani onun tarihinin anlatıldığı hol. Evet, 250 yıl arkadaşlar bu kale, yani bu şehir Azov Türk hakimiyetinde kalmış ve tabii ki ardından 1. Petro gelmiş, almış ve buralar Rus hakimiyetine girmiş. Bu holde onun sergilendiği hol. Arkadaşlar, müzeden çıktım ve gerçekten
söyledim ya, beklediğimden çok daha fazla dolu dolu bir müzeydi. Yani eski çağdan, İskitlerden tutun günümüze kadar artık birçok eser var tabi. Ben daha fazlasıyla Osmanlı ve Türk tarihinin izini sürmeye çalıştım bu bölümde. Ve tabi arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Rostov Oblast'ından, Azov'dan hepinize saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.